Herkese merhabalar. Pembem Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yaz aylarına yakışabilecek, kız çocuklarınız için uygun olabilecek çok güzel bir büstiyer çalışması anlatacağım. Büstiyerimde koton ip kullandım. Yaz aylarında kullanacağımız için Alize Cotton Gold'la beraber yaptım. Tığım 2,5 numara olarak belirledim. Sizler elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre tığ numaranızı arttırabilirsiniz. Renklerden elimde şu içteki beyaz, fuşya ve yeşilden parçalar vardı. Diğer ipten de bir yumak almanız gerekti. Tam bir yumak yeterli olacaktı. Diğerlerinden de parça parça iplerle yapabilirsiniz. Çok fazla gitmiyor. 4 adet düğme kullandım. Dip kısmına gördüğünüz gibi fırfır ve üst kısmına da bağcık kısmımızla, askı kısmımızla tamamladım. Bu tarafı ister ön ister arka olarak kullanabilirsiniz. O sizin arzunuza kalmış. İstediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. En genişlik ölçümüz 28 santim. Üstteki bağcıktan en alt dip tarafa fırfırın ucuna kadar 31 santim oldu. Ve 1-2 yaş ölçülerindeki kız bebekleriniz için kullanabileceğiniz çok güzel bir büstiyer çalışmamız oldu. Eğer 2 yaş üstü yapmak istiyorsanız, isterseniz motif sıranızı birer sıra daha uzatıp aynı şekilde kalabilir motif sayılarımız. İsterseniz de aynı şekilde yapıp birer motif daha ekleyerek bebeğinizin beden ölçüsüne göre uygulayabilirsiniz. Arzu ederseniz bu boy kısmını da 2 değil 3 motif yaparak ilerleyebilirsiniz. Sizin bebeğinizin, çocuğunuzun beden ölçüsüne göre istediğiniz gibi büstiyerinizi ayarlayabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak büstiyerimizin yapımına motif yapımıyla beraber başlayalım. Modelimize 2.50 milim tığ ile beraber başlayacağız. Ve Alize Cotton Gold ipimizle beraber modelimize başlangıcımızı yapacağız. Ben bu büstiyerlerde Cotton Gold tercih ettim. Alize Cotton Gold. Sizler herhangi bir koton iple yapabilirsiniz. Böyle çok ince olmamasına gayret edin ki daha tok dursun. Benim elim bol olduğu için 2.50 milim tığ tercih ettim. Sizler 3.0 milim tığ ile de yapabilirsiniz. Eğer eliniz sıkı ise. Şimdi başlangıç aşamasında 4 zincir çekeceğiz. Bir yuva oluşturacağız. Tığımızın üstüne ipimizi aldık. Şöyle sabitledik. Daha sonra bir zincirimizi şöyle çekip sabitledik. Sonra 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Bir daha çekeyim. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim. Benim elim bol olduğu için ben 4 zincir çektim. Sizler 5 zincir çekerek de yuvamızı yapabilirsiniz. Daha sonra ilk yuvanın ilk zincirimizin ortasına şöyle batıyorum. Tek seferde çıkartıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve yuvanın içine bir adet ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra tığımın üstüne tekrar ipimi alıyorum. Yuvanın içine tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve böylelikle zincirimizle beraber 3 adet ikili trabzanımız oldu. Daha sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımızın üstüne ipimizi alıp tekrar 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Ve ikinci 3 adet ikili trabzanım oldu. Daha sonrasında 1-2 zincir daha çekiyorum.
Sonrasında yuvanın içine tekrar batıyorum ve 3 adet ikili trabzanımı elde ediyorum. Toplamda 3 grubum oluşmuş oldu. Ve bir iki zincir daha çekiyorum. Tekrar yuvanın içine batıyorum. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 grubumu oluşturdum. 2 zincir çekiyorum. İlk 3 zincir çekip başladığım trabzanın en tepe noktasına batıyorum. Tığımızı ipi almadan çekiyorum. Şöyle ve tek seferde çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekip sabitliyorum ve sonrasında ipimizi kesiyoruz. Bir üst sıraya farklı bir iple geçeceğiz ve bunun için 4 adet köşemiz var. Herhangi bir köşe noktasından ipimizi takacağız. Şu köşe noktamızdan ipimizi takıyoruz. Şöyle alıyoruz. Biraz alttakini uzun bırakarak daha sonra içinden geçirip sabitleme işlemini yapıyoruz. Ve 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine 2 adet daha 3 ikili trabzan yapıyorum ve toplamda 3 adet ikili trabzanım oluyor. Bu yuvaya tekrar dönüşte 3 adet trabzan daha yapacağız. Bir zincir çekiyorum diğer yuvaya geçiş yapmak için. Diğer yuvada 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tekrar diğer yuvaya geçiş yapıyorum. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Yani yuvadan yuvaya geçişlerde bir zincir, yuva içindeki aynı yere yapacağımız trabzanlarda ise 2 zincir. Ve böylelikle köşe noktaları oluşturuyoruz yine. Tekrar dönüyoruz. Yuvamızdaki şeyi bitirdik. Sonra bir zincir tekrardan çekiyorum. Ve tekrar yuvamın içine batıyorum. Şöyle. Sonrasında tekrar yuvamın içine 2 adet daha yapıyorum. Yani toplamda 3 adet ikili trabzanım olmuş oluyor. Ve 2 zincir çekiyorum. Tekrar yuvamın içine 3 adet trabzanımı yapıyorum. Ve böylelikle buradaki köşe noktamızı da tamamlamış olduk. Bir zincir çekiyorum. Karşıya ilk yaptığım yuvanın içine 3 adet ikili trabzanımızı yapıp oradaki köşe noktamızı da tamamlıyoruz. Ve 2 zincir çekiyorum. İlk 3 zincir çektiğim trabzanın en üst tepe noktasına batıp tığımızın üstünü ip almadan çıkartıyoruz. Ve bir zincirle beraber buradaki sıramızı da tamamlıyoruz. Daha sonra ipimizi biraz uzunca kesiyoruz. Ve bir üst sıraya geçiş yapıyoruz. Üçüncü sıramızda başlangıç aşamasında ben fuşya renk ipimizi kullanacağız. Şimdi yine şu herhangi bir köşe noktasından bu sefer
herhangi bir köşe noktasından şöyle şu şekilde ipimizi takacağız. İpimizi taktık. 1, 2, 3 zincirimizi çektik. Daha sonrasında tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz ve yine köşemizin içine 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Şu ara noktaya 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Geçişlerde bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 3 adet ikili trabzanımı yaptıktan sonra daha sonra tığımızın üstüne ipimizi alıp köşemizin içine batıyorum. Sonrasında 1, 2 zincir çekiyorum. Köşenin içine tekrardan 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Köşe noktamızı oluşturduk. Tekrar şu ara noktaya 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Köşe noktama geldim. İpimi de şu şekilde saklıyorum. Şöyle 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum ve 2 zincirimi çekiyorum. Sonrasında tekrar yuvamın içine 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum ve bir zincirimi çekiyorum. Sonrasında ara noktaya 1 adet, 2 adet, 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Tekrardan köşe noktasına geliyorum. Köşe noktasında 3 adet ikili trabzan, 2 zincir, 3 adet ikili trabzan şeklinde köşe noktamızı da tamamlıyoruz. Sonrasında tekrardan bir zincir çekiyorum ve yine şu ara noktaya 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum ve ilk 3 trabzan yaptığım yuvanın içine tekrar giriş yapıyorum ve 1, 2 zincir çekiyorum. İlk yaptığım şu trabzanın tepesine batıp tek seferde çıkartıyorum ve bir zincir çekip sabitliyorum. Bu şekilde 3. sıramızı da tamamladık. Şimdi 4. sıramıza geldik. 4. sıramızda yeşil ipimizi alıyoruz. Motifimizin herhangi bir köşe noktasına şöyle ipimizi alıyoruz ve şöyle çıkartıyoruz. Ve tekrar 3 zincir çekiyoruz. Ve aynı noktaya 2 adet trabzanımızı yapıyoruz ve toplamda 3 adet trabzanımız oluyor. Bir zincir çekiyoruz. Ara noktaya 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Yine bir ara noktamız var köşe noktasına gelmeden önce. Tekrar batıyoruz. Daha sonrasında bir zincir çekiyoruz ve tekrar batıyoruz köşe noktamıza bu sefer. Köşe noktamızda ne yapıyorduk? 3 adet ikili trabzan, 2 zincir,
3 adet ikili trabzan şeklinde. Ve böylelikle yine bir zincir çekip ara geçiş noktalarına şöyle batıyoruz. Daha sonra şu köşe noktasına trabzanımızı 3 adet ikili trabzan, 2 zincir, 3 adet ikili trabzan şeklinde yapıp devam ediyoruz. Yeşil ipimizle beraber son sıramızı da yaptık ve motifimizi tamamladık. Şimdi son sıramızı yapacağız pembe ipimizle beraber. Ayrıca yan tarafta da diğer motifimizle beraber birleştireceğiz. Şimdi büstiyerimizi istediğimiz genişlikte yapabiliriz. Şöyle yan yana motiflerimizi koyarak ilerleyeceğiz. Şimdi ilk motifimle başlıyorum. Herhangi bir köşe noktasından şöyle ipimi alıyorum. Pembe ipimizle beraber ben yapıyorum köşe noktamızı. Sizler hangi iple beraber yapmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ve yine üst zincir çekip ilk üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve bir zincir çekip yine geçiş noktasına 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yandaki yere 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Daha sonra 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra bir zincirimi çekiyorum. Sonrasında yine bir zincirimi çektikten sonra geçiş noktasında 3 adet ikili trabzanlarımı yapıyorum gördüğünüz gibi. Köşe noktasına geldiğimizde yine bir zincirimi çekip köşe noktasının içine 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonrasında 2 zincirimi çekiyorum. Sonrasında yine aynı yuvanın içine tekrardan 3 adet ikili trabzanımı yapıp bir zincirimi çekip diğer noktaya geçişimi yapıyorum. Bu şekilde şimdi ip koparmadan diğer motiflerimizi birleştireceğiz. Şu 3 sıramızı yapalım. Daha sonra diğer motifimizi birleştirmeye devam edelim. Şimdi 3 sıramızı birleştirdik. Şöyle 1, 2, 3 sıra ve en sonda yine köşe noktamızda 3 adet ikili trabzanımızı yaptık. İkinci 3 adet ikili trabzanımızı yapmıyoruz. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Sonrasında diğer motifimi alıyorum. Diğer motifimin herhangi bir köşe noktasına tığımızın üstüne ipimizi alıp 2 zincirimizi çektikten sonra batıyoruz. Şöyle 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Şöyle şu şekilde. Sonrasında karşı tarafa şu ara boşluklar bir zincir çektiğimiz yere sık iğne ile beraber batıp çıkartıyorum. Daha sonra buralarda zincir çekmiyoruz. Tığımızın üstüne ipimizi alıp bu noktaya ara boşluğa 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Sonrasında tekrar diğer parçanın ara boşluğuna sık iğne. Tekrar tığımızın üstüne ipimizi alıp yapmadığımız şu kenarını işlemediğimiz motifin kenarına şu içine 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle. Sonrasında tekrar
şuradaki yuvanın içine bir adet sık iğne, tekrar tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz ve 3 adet trabzanımızı yuvamızın içine yapıyoruz. Tekrar aradaki şu boşluğa batıyoruz. Tekrar köşedeki boşluğumuza 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle. Şu köşe noktamızı tekrardan söyleyeyim. Az önce biraz karıştırdım. Şimdi geldik. Ne yaptık? Bir buraya sık iğne ile bağladık. Daha sonra bu tarafa geçtik. 3 adet köşe noktasında ikili trabzanımızı yaptık. Daha sonrasında bir zincir çekiyoruz. Karşı tarafa sık iğne ile yine bağlıyoruz. Köşe noktamıza. Bir zincir çekiyoruz. Yine kendi ördüğümüz parçanın köşe noktasına 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Tekrar kendi ördüğüm ikinci parçanın üstüne devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Kendi parçamın üstüne devam ediyorum. Tekrardan bir zincir. Kendi parçamın üzerine devam ediyorum. Ara boşlukları yine 3 adet ikili trabzanlarla, daha sonra köşelerimizi yine aynı yerle yapıyoruz. Burası birinciyi yaptık. İkinci köşemiz, 3 köşemizi de yine tekrardan yapıp üçüncü parçamızı birleştireceğiz. 2 parçamızı da birleştirdik. Daha sonrasında yine gördüğünüz gibi şu köşe noktamıza geldik. Ve 2 zincirimi çekiyorum ve 3. parçamı alıyorum. Ben toplamda genişlik için 6 parça ördüm. Sizler istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Köşe noktasına 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonrasında sık iğne ile beraber diğer parçanın ara noktasına batıyorduk. Sonra kendi parçamızın, yani ördüğümüz 3. parçanın ara noktasına hiçbir zincir çekmeden 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra diğer parçanın ara noktasına sık iğne. Tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Bu parçanın üç adet ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra ana noktasına diğer parçanın sık iğne. Daha sonra 3 adet ikili trabzan. Sonrasında yine diğer parçanın ana noktasına, köşe noktasına geldik. 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyoruz ve diğer noktanın köşe noktasına sık iğne ile batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve elimdeki parçanın köşe noktasına 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Sonrasında bu parçanın şu köşe bölümüne, ara bölümüne batıp devam ediyoruz. Burada da yine 3 köşemizi döneceğiz. Daha sonrasında yine aynı şekilde birleştireceğiz. Ve şöyle parçalarımız oluşacak ve toplamda 6 parçamızı oluşturacağız. 6 adet motifi birleştirdim şu şekilde, gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi bir üst sırada da yine 6 adet motifimizi ekleyeceğiz ve toplamda büstiyerimizi 12 adetle beraber yapacağız. Şimdi yine köşe noktasına geldim. 3 adet ikili trabzanımı yaptım.
Daha sonra 2 zincirimi çekiyorum. Sonrasında 2 zincirimi çektikten sonra yine üstteki motiflerimi yaptım. Yine aynı mantıkla beraber köşe noktalarını birleştiriyorum. Toplamda 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Şu köşe noktasını şu şekilde birleştirdim. Yine aynı şekilde. Şimdi döndürüyoruz. Şöyle şu noktalardan birleştirip sadece bu tek köşelerini birleştirip devam edeceğiz. Sonrasında yine aynı mantıkla karşıdakini de ara noktasına sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar geliyoruz bu parçamızın ara noktasına 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar diğer parçamızın ara noktasına sık iğnemizi yapıyoruz. Elimizdeki parçanın ara noktasına 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi şöyle burayı daha önce gösterdiğim için hızlı hızlı geçiyorum. Şöyle şu şekilde köşeye kadar devam edelim. Birleştirmemize devam ettik. Şu şekilde gördüğünüz gibi köşe noktamıza geldik. 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Daha sonra bir zincirimi çektim. Ve sonrasında şurada diğer parçamızda 2 adet köşe noktamız var. Gördüğünüz gibi boşluğumuz. Onun ara noktasına batıyoruz. Şöyle sık iğne ile beraber şöyle daha sonra bir zincir şöyle ara noktasına battık. Şöyle şimdi diğer parçamızı ekleyeceğiz. Diğer parçamızı getireceğiz. Şöyle diğer parçamızı ekleyip şöyle devam edeceğiz. Köşe noktasına bir zincirimi çekip şu ara noktasına bağladım. Daha sonra bir zincir daha çekip diğer motifimizin köşe noktasına 3 adet ikili trabzanla bağlıyorum. 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Daha sonra yine tekrar devam ediyorum. Şu ara noktasına sık iğnemizi batıyoruz. Daha sonra tığımızın üstüne ipimizi alıp yine bu noktaya 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra diğer tarafa bağlıyorum. Sık iğne ile tığımızın üstüne ipimizi alıp bu tarafa bağlıyorum. Şöyle 3 adet ikili trabzan. Daha sonra yine sık iğne ile karşı tarafa. Daha sonra yine bu tarafa 3 adet ikili trabzan ara noktaya. Sonrasında karşı tarafa 1 adet sık iğne. Şöyle. Sonrasında köşe noktamıza 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonrasında 3 adet ikili trabzandan sonra diğer motifimizi alıyoruz. Diğer motifimizi alalım. Diğer motifimizde önce bir zincir çekip diğer parçanın şu orta noktasına sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir çekip elimizdeki parçanın köşe noktasına 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan karşı tarafın ara noktasına sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrardan bu parçamızın ara noktasına 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Birleştirmelerimiz bu şekilde. İkinci sıramızı da
bu şekilde tamamlayacağız ve ilerleyeceğiz. Şöyle, şu şekilde sadece tek parça olan yerlerini tamamlayıp şu en son noktaya kadar tamamlayıp geleceğim. İkinci 6 adet motifimi de şöyle tek kenarlarından birleştirdim ve köşe noktasına kadar geldim. Köşe noktasında yine 3 adet ikili trabzanımızı şöyle getireyim. 3 adet ikili trabzanımızı yaptık. Bir zincirimizi çektik ve diğer köşe noktasının orta bölümüne battık. Daha sonra bir zincir çektik yine. Şu yuvamızın içine 3 trabzanla beraber bağlıyoruz. Bir zincir çekiyorum ve tekrar yuvalarımızın içine 3'er trabzan yaparak ilerliyoruz. Bir zincir çektik. Yine tekrardan burayı şu şekilde yapıyoruz. Köşeleriyle beraber köşeleri de yapıp tekrar şu noktaya kadar geliyorum. İlk motifimizi gördüğünüz gibi yaptık. Kenar köşesine geldik. Yarım adet köşe noktamızdaki 3 adet ikili trabzanımızı yaptık. Ve şimdi bir zincir çektik. Ve şu ortadaki orta bölüme batıyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyoruz. Yine bu yarım kalan köşemizi yapıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi hem burayı birleştireceğiz hem karşı tarafı öreceğiz. Yine boşluğa batıyoruz sık iğne ile. Yine bu tarafı örüyoruz. 3 adet ikili trabzanla beraber örüyoruz. Tekrar karşı tarafa sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar bu tarafa 3 adet ikili trabzanımı bağlıyorum. Şimdi burayı şöyle sırayla yapıp tekrar aynı köşeye şöyle geliyoruz. İkinci motifimizi de şöyle birleştirdik. Geldik şu noktaya kadar ördük. Şimdi bu noktada 3 adet yarım trabzanımızı yani yarım köşemizi yaptık. Bir zincirimizi çektik ve orta bölüme batıyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyoruz. Tekrardan köşemizin diğer 3 adet ikili trabzanını yapıyoruz. Ve sonrasında ne yapıyorduk? Hem bu kenarı örüyorduk hem diğer tarafla birleştiriyorduk. Karşı tarafla birleştiriyoruz. Tığımızın üstüne ipimizi alıp yine bu tarafta 3 adet ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Tekrar birleştiriyoruz. Tekrar trabzanlarımızı yaparak bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle 2 adeti yaptık. Daha sonra diğer yerlerimizde yaparak bu noktaya, bu köşe noktamıza kadar geliyoruz. Kenar bölümlerini gördüğünüz gibi ip koparmadan birleştirme tekniğiyle beraber hepsini birleştirdik. Ve şimdi şu geri kalan kenar bölümümüzü örmeye başlayacağız. En sonda yine 3 adet trabzan yaptık. 2 zincir çekiyoruz köşe noktamızda. Aynı yere 3 adet trabzan daha yapıyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyoruz. Yine bu ara boşluklara 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir, 3 adet ikili trabzan. Bir zincir, 3 adet ikili trabzan. Yine tekrardan
bir zincir. Şu aradaki yarım yaptığımız köşe noktamıza yine 3 trabzan yapıyoruz. 3 adet ikili trabzan, bir zincir ve şu arada 2 zincir çekip diğer motife geçtiğimiz yerdeki boşluğa bir zincir çekip sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip tekrar diğer yarım kalan köşe noktamızı yapıyoruz. Sonrasında bir zincir tekrar ortada boşluğumuza 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir bu şekilde devam ediyoruz. Burada köşe noktamız var. Yine köşe noktamızı aynı şekilde yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Buradaki yarım kalan köşe noktamızı yaptıktan sonra bir zincir çekip yine aradaki 2 zincirlik boşluğa sık iğne ile batıyoruz. Bir zincir çekip diğer yarım yaptığımız yere batıp bu şekilde ilerleyip tamamlıyoruz. Tüm köşe noktalarımızı tamamladıktan sonra şu en sonki köşe noktamıza geldik. Üst zincirimizi çektik. Şimdi şu bölümde bir biye yapacağız. Şu alttaki sıramızın aynısından 3-4 sıra şeklinde döneceğiz. İlk boşluğumuza, şu köşe boşluğumuza üst zincir çekip 2 adet trabzan yapıyoruz. Ve zincirimizle beraber 3 adet oluyor. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar diğer boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Sıradaki boşluğumuza 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sıradaki boşluğumuza 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, 3 adet ikili trabzan, bir zincir, şuradaki noktaya, köşe noktasına 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip şu diğer köşe noktasına bu sefer 3 adet ikili trabzan yapıp devam ediyoruz şu köşe noktasına gelene kadar. Köşe noktamıza geldik ve gördüğünüz gibi devam etmiyoruz ve örgümüzde şöyle geri dönüyoruz ve ikinci sıramıza başlıyoruz. Köşede 5 zincir çektim. Şu sıradaki boşluğa sıradaki boşluğa 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincir çektiğim yere 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip yine sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincirimi çektim. Şu ara boşluğa şöyle batıp trabzanımı yapıyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Boşluğa yine 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Zincirle beraber bir zincir çekiyorum, devam ediyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi piyemizi devam ettiriyoruz. Toplamda 3 sıramı tamamladım. Şu kenar bölüm hariç 1, 2, 3 sıra. Şimdi en sonda yine 3 trabzan doldurup bir zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Daha sonra yine tekrardan diğer tarafta da aynı şekilde şöyle aynı şekilde devam ediyorum. Diğer tarafımıza da köşe noktasından
şöyle geçiriyoruz ipimizi. 3 zincirimizi çekiyoruz ve köşede 3 trabzan zincirle beraber yapıyoruz. Daha sonra bir zincirlik bölüme yine 3 adet trabzanımızı yapıyoruz ve örgümüzü ilerletiyoruz. Tekrar buradaki diğer şu yaptığımız 3 sıra gibi burayı da 3 sıra yapıp tamamlıyoruz. Diğer tarafın üst sırasını da yine tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir zincir 3 adet trabzan olarak ve köşe noktasına geldim. İpimi kesmeden şimdi bu dip noktasındaki fırfır detayını yapmaya başlayacağım. Köşede üst zincirimi çektim. Şöyle şu köşe noktasında şu tepedeki yere 3 adet trabzan yapıyorum. Daha sonra şu zincirimizin şu iç kısmına kendisine batıyorum. 3 adet trabzan yapıyorum. Burada bir marullaşma olacak. Yani bu fırfır detayını yapmak için böyle aynı yere 3-4 defa batacağız. Sıradaki boşluğumuza 5-6 adet trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5, 6. 6 adet trabzanımı yaptım. Yine bu şurada trabzanımıza geldik. Trabzanımızın üstüne tekrardan 3 adet trabzan yapıyoruz. Tekrardan şu boşluk kısmına geldik. 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi bundan sonrasında trabzanlarımız bu kenar noktası olduğu için bu şekilde yaptık. Şu trabzanlarımız 3 adet trabzanımız var. Her bir trabzanın üstüne 3, boşluğa 3 adet trabzan. Şöyle ilk trabzanımıza 3 adet. 1, 2, 3. İkinci trabzanımıza 3 adet. 1, 2, 3. Şimdi devam edeceğiz. Tekrardan sıradaki trabzanımıza 3 adet. Yine tekrardan boşluğumuza 3 adet trabzan. Tekrardan sıradaki yere boşluğa tekrardan 3 adet trabzan. Sonrasında trabzanın üstüne ve ilkine 3 adet, diğerlerine de 3'er adet yaparak ilerliyoruz. Bu şekilde fırfır detayımızı yapmaya devam ediyoruz. Şu şekilde. Elinizin ayarına göre de 4 adette ya da 2 adette yapabilirsiniz. Bu şekilde bir marullaşma olacak ve fırfır detayı yapmış olacağız. Böyle bu şekilde ilerleyelim. İlk sıra fırfır detayımızı şöyle bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi ilk sıramızı tamamlamış olduk ve köşe noktamıza geldik. Bu köşemizi de aynı diğer taraftaki başlangıçtaki gibi doldurduk. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Şimdi bir üst sırada her bir trabzanın üstüne bir adet trabzan yapıyorum. Yani artık aynı noktaya birkaç kez batmıyoruz. Zaten yeterince marullandı. Her bir trabzanın üstüne birer adet ikili trabzan yapıyoruz. Ve böylelikle fırfırımıza devam ediyoruz. Toplamda 3 sıra yapacağım ama sizler isterseniz 2 sıra, isterseniz 4 sıra, yani istediğiniz kadar fırfır detayınızı uzatabilirsiniz. Ben bir ilk önce 3 sıra yapacağım. Daha sonra bakacağım nasıl görünüyor.
duruma göre uzatabiliriz ya da 3 sırada da bırakabiliriz. Böyle trabzanlarımızı yaparak devam edelim. Dip kısmındaki fırfır detayımızı toplamda 3 sıraya tamamladık. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluştu. Şuradan düğmelerimizi daha sonra dikeceğiz. Şimdi şu bağcık kısmını bir tarafını yaptım. Şimdi diğer tarafını sizlerle beraber başlayacağız. Burada bağcık kısmında şurada 2 tane bir köşemiz vardı. Köşemizden 2 bu tarafa 2 aralık var. Bir zincir çektiğimiz yerden şu tarafta başlıyoruz. Şu şekilde devam ediyoruz. 4 adet şu zincir çektiğimiz boşluklara batarak ilerliyoruz. Şimdi diğer tarafta göstereceğim nasıl olduğunu, daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burada bu taraftan başladık. Köşelerimize kadar şu 2 köşemizi de yaptık. Burada 2 köşe noktamızdan başlayacağız. Simetrik olması için 2 bu taraftaki kutucuğa geleceğiz. Şimdi şu 2 taraftaki köşe kutucuğumuza şöyle işaretliyoruz. Bu tarafta da bir köşemiz var. Buradan gidiyoruz. Birinci değil, ikinci köşemize tığımızı geçirip ipimizle beraber trabzanlarımızı yapıyoruz. Şöyle. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı kutucuğun içine 2 adet trabzan yapıyoruz. Şöyle. Toplamda 3 adet ikili trabzanımız oluyor. Daha sonra bir zincir çekiyoruz. Yanındaki şu köşemizin iç noktasına 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra bir zincir, şu yine aralık olan yere, bir zincir çektiğimiz yere 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Boşluk olan yere 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Böylelikle ilk sıramızı tamamlamış olduk. Sizler isterseniz bunu 3 adet şeklinde de yapabilirsiniz. 3 boşluğa batarak da daha dar bir bağcık yapabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Burada hemen kenardan değil de bu kutucuğa batacağımız için 4 zincir çekiyoruz. Kutucuğun içine batıyoruz ve 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Tekrar diğer kutucuğun içine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar diğer kutucuğun içine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada da bir kutucuk oluşturmak için şu 3 adet trabzan yaptığımızın en köşe şu uç noktasına batarak bir kutucuk da oraya yapmış oluyoruz. Şöyle. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Eğer köşede kutucuk yaptıysak 3 zincir. Eğer yapmayacaksak 4 zincir. Şurada bak kutucuk oluştu. Şimdi döndüğümüzde o kutucuğu dolduracağımız için 3 zincir. 1, 2, trabzan daha yapıp 3'e tamamlıyoruz. Bir zincir. Tekrar diğer kutucuğun içine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 adet şu köşedeki kutucuğumuzun içine de 3 adet
ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Burada kutucuğu yapacağımız için 4 zincir çekiyorum. Bu şekilde bağcığımızı yukarıya doğru ilerletiyoruz. En sonunda size kaç santim ördüğümü söyleyeceğim. Ve şu birleştirme çalışması, arka tarafta birleştireceğiz. Birleştirme çalışmasını da nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Daha sonra düğmelerimi de tamamlayıp büstiyerimizi de bitireceğiz. Bir tarafın bağcığını yapıp tamamlamıştık. Diğer tarafı da şöyle yine şu iki köşe noktası var. Oralarda başlayıp birer zincir çekip 4 adet boşluklarımızı doldurduk. Ve yukarıya doğru şöyle ördük. Toplamda 25 santim ördüm. Ve şöyle şu tarafta ipimiz kaldı. Burada en sonunda 3 zincir çekmiyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve karşıya birleştirmemizi yapacağız. Bir zincirimizi çektik. Karşıda geliyoruz. Şurada iki köşe noktamız vardı. Şurada gördüğüm iki köşe noktamı şöyle göstereyim. Bir kutucuk, iki kutucuk. 1, 2, 3, 4 kutucuğu dolduruyoruz. Şöyle. Burada da aynı şekilde yapmıştık. Şöyle göstereyim. Bir kutucuk, iki kutucuk, iki köşe kutucuk şeklinde. Şimdi bir zincir çektik. Şuraya şöyle şu şekilde ilk sık iğnemizi yapıp bağlıyoruz. İpimizin alıyoruz tığımızın üzerine. Buradaki kendi elimizdeki bağcığın ilk boşluğuna 2 trabzan daha yapıp 3 trabzana sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Karşıdaki diğer boşluğa bir adet sık iğne yapıyoruz. Daha sonra kendi elimizdeki bağcığın kutucuğuna 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir bağcığa bir diğer tarafa yaparak birleşimimizi yapıyoruz. Herhangi bir dikişimiz olmuyor. Bir zincir çekiyoruz. Yine sık iğne ile beraber sıradaki kutucuğa tekrar bu tarafa geliyoruz. Üç adet ikili trabzan, bir zincir. Yine sıradaki köşe noktamız vardı. Şu köşe noktalarımız. Şu köşe noktalarımızın tam ortasındaki boşluğa 2 zincir çektiğimiz yere. Daha sonra yine elimizdeki bağcığın son kutucuğuna 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonrasında bir zincir çekip burada trabzanlarımız var. Şurada. Trabzanlarımızın en sondaki şu ara boşluğuna değil de şu trabzanımızın şu köşe noktasına batıp şöyle sık iğne ile beraber şöyle bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde büstiyerimizi tamamladık. Şimdi düğmelerimizi de dikelim. Son halini hep beraber görelim. Düğmelerimizi de dikip şöyle büstiyerimizi tamamladık. Çok şık bir büstiyer oldu. Kız çocuklarınız için yapabileceğiniz ve motiflerini büyüttükçe daha büyük çocuklarınız için yapabileceğiniz çok güzel bir büstiyer çalışması oldu. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.